Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere sosyal bilgiler dersinizden 1. dönemin 2. yazılı soru örneklerini anlatacağım, göstereceğim. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Birinci sorumuz. Mustafa Kemal'e hangi savaştan sonra gazilik ünvanı ve mareşal rütbesi verilmiştir? Başkomutanlık Meydan Savaşı, 2. İnönü Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Savaşı. Doğru cevap C şıkkı. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra gazilik ünvanı ve mareşal rütbesi verildi. İkinci sorumuzda bir kroki var. Buradaki krokiye göre boş yerleri dolduracağız. Fakat böyle sorularda şunu tavsiye ediyorum. İlk önce yön çizelgesini yan tarafa yapmanızı tavsiye ediyorum. Bakın burada kuzey yönü zaten verilmiş. O zaman biz hemen şöyle bir yön çizelgesi yapalım. Üst taraf kuzey, karşısı güney olacak. Burası o zaman doğu oluyor. Burası da batı oluyor. Evimizin nokta nokta yönünde fırın vardır. Ev burada. Bu tarafta olduğuna göre fırın, yön çizelgemize baktığımızda batı. O zaman buraya batı yazacağız. Evimizin batı yönünde fırın vardır. Sağlık ocağının nokta nokta yönünde postane vardır. Sağlık ocağı burada. Postane ise burada. Bakın biraz çaprazda kalıyor değil mi? Ve yön çizelgemize baktığımızda doğu ile kuzeyin arasında. Yani burada. O zaman ben buraya kuzeydoğu yazmalıyım. Kuzeydoğu. Ara yön oluyor burası. Sağlık ocağının kuzeydoğu yönünde postane vardır. Evimden çıkıp kütüphaneye gitmek istediğimde önce nokta nokta yönüne, sonra nokta nokta yönüne gitmeliyim. Ev burada, kütüphane burada. Şimdi evden çıktığım zaman dışarıya çıktım. İlk önce buraya, yani doğu yönünde ilerleyeceğim. O zaman önce doğu yönüne gitmeliyim. Sonra buraya geldiğimde aşağıya doğru döneceğim ve kütüphaneye ulaşmış olacağım. Yani güney yönüne gitmeliyim. Bu şekilde doldurdum. Kütüphanenin batısında nokta nokta vardır. Kütüphane burada, batı burası olduğuna göre sağlık ocağı var. Ve sağlık ocağı yazalım. Evet, bu şekilde boş yerleri doldurduk. Üçüncü sorumuz. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra yurdumuz düşmanların işgaline uğramıştı. Böyle bir durumda Türk milleti kendi bölgelerini korumak için silahlı direniş grupları oluşturmaya başlamışlardı. Aşağıdakilerden hangisi bu silahlı gruplara verilen isimdir diyor. Kuvayi İnzibatiye Milli Askerler, Kuvayi Milliye Türk Ordusu. Şimdi Türk ordusu bu anlaşmadan sonra zaten dağıtılmıştı. Düzenli bir ordumuz kalmadığı için milletimiz kendi direniş gruplarını oluşturdu ve bunların ismi C şıkkı Kuvayi Milliye deniyor. Dördüncü soruya bakalım. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri milli kültür ögelerimizi yansıtmaz? Yağlı güreş yansıtır. Gelin çeyizleri de yansıtır. Nasrettin Hoca da evet. Ama Cadılar Bayramı milli kültür ögelerimizden değil. O yüzden cevap B şıkkı oldu. Yalnız 2 diyoruz. Beşinci sorumuz doğru yanlış sorusu. Hemen başlayalım. Herhangi bir yerin ölçü kullanılmadan kağıt üzerine kuş bakışı çizilmesine harita denir diyor. Yanlış bir ifade çünkü kroki denir. Yüzümüzü güneşin doğduğu yöne çevirdiğimizde sağ kolumuz kuzeyi gösterir diyor. Yanlış bir ifade çünkü sağ kolumuz bu durumdayken güneyi gösterir. Köprü, tünel, otoyol, cami, stadyum doğal unsurlardır diyor. Yine yanlış bir ifade. Bunlar beşeri unsurlar, insanların yaptığı unsurlar. Fiziki haritalardaki farklı renkler yer şekillerini ve yüksekliklerini gösterir. Bu doğru bir ifade. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına paleontoloji denir diyor. Yanlış. Meteoroloji denir. Cumhuriyet 23 Nisan 1920'de ilan edilmiştir diyor. Yanlış bir ifade. 29 Ekim 1923 olmalıydı. Altıncı sorumuz. Kurtuluş Savaşı sonunda imzalanan, ülkemizin bugünkü sınırlarını çizen ve bütün dünyanın ülkemizi resmen tanıdığı barış antlaşması hangisidir diyor. Lozan var, Uşi var, Mondros ve Gümrü var. Doğru cevap A şıkkı Lozan Barış Antlaşması olacak. Yedinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yön bulma yöntemlerinden biri değildir? Bulutların hareketleri, pusula, karınca yuvaları ve ağaç gövdelerinin yosunlu tarafları var.
Doğru cevap A şıkkı. Bulutların hareketine bakarak yön bulunmaz. Çünkü bulutlar sık sık yer değiştirebilir rüzgarın etkisiyle. Diğerleriyle yön bulunabilir. A şıkkını işaretledik. 8. sorumuz. Yukarıdaki paragrafta 1 ve 2 numaralı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. Bakalım. Kurtuluş Savaşı'nda halkımız kadınıyla erkeğiyle fedakarca mücadele etti. Kastamonu'da nokta nokta, Maraş'ta nokta nokta bunlardandı. Kastamonu yazan yere Şerife Bacı yazmam gerekiyor. Maraş'ta ise Sütçü İmam. Yani doğru cevap B seçeneğinde var. Bu şekilde işaretledim. 9'a bakalım. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele sırasında savaşan kahramanlarımızdan değildir diyor. Yine yukarıdaki soruyla bağlantılı bir soru. Sütçü İmam evet Kahramanmaraş'ta savaşmıştır. Şahin Bey Gaziantep'te, Şerife Bacı da Kastamonu'da. Ali Rıza Bey zaten Atatürk'ün babasının ismi. Cevap C şıkkı olacak. C şıkkını işaretledik. 10. soru boşluk doldurma sorusu. Öğretmeniniz size burada kelimeleri verip o şekilde o kelimelerden seçerek doldurmanızı ister. Ben kelimeleri yazmadım. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda yurdumuzu düşmanların işgaliyle sonuçlanmasına sebep olan anlaşmanın adı nokta nokta az önce de vardı. Mondros olacak. Mondros Ateşkes Antlaşması. Halk oyunları nokta nokta kültürümüzün bir parçasıdır. Milli kültürümüz olacak. Pusulanın renkli ucu daima nokta nokta gösterir. Kuzeyi gösterir. Halkımız Batı cephesinde nokta nokta karşı savaştı. Yunanlılara karşı savaştı. Yunanlılar diyelim. Yunanlılara karşı. Olayları oluş tarihlerine göre sıraya konulmasına nokta nokta denir. Kronoloji denir. Bunu da yazalım. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji denir. Meteoroloji. Bir yerin üstten kuş bakışı kabataslak çizimine nokta nokta denir. Kroki olacak burası da. Öğle vaktinde gölgemizin yönü nokta nokta gösterir. Gölgemizin yönü kuzeyi gösterir. Çünkü güneş güney taraftadır. Bizim gölgemiz ise onun tam tersi yani kuzey yönünde gölgemiz oluşur. Buraya kuzey yazmalıyız. 11. Yukarıdaki eşyalardan kaç tanesi milli kültür ögelerimizdendir? El dokuması evet. Çeyiz sandığı da evet. Kahve değirmeni de milli kültür ögelerimizden. Cep telefonu değil. Demek ki 3 tanesi milli kültür ögelerimizden. Cevap B şıkkı oldu. 12. soru. Aşağıda verilen olayları tarihleriyle eşleştiriniz diyor. Bu şekilde tarihler belki aklınıza gelmeyebilir ama bildiğiniz olayları eşleştirerek sonuca ulaşabilirsiniz. Çanakkale Zaferi 1915 yılında. 18 Mart 1915. Bir numara buraya. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı bunu hepiniz biliyorsunuzdur. 19 Mayıs 1919. 2 numara. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı 23 Nisan 1920. 3 numara. Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922. 4 numara. Cumhuriyet'in ilanında 1923'te 29 Ekim 1923. 5 numarayı da buraya koyup eşleştirdik. 13. soru. Aşağıdaki mesleklerden hangisi için hava durumu daha az önemlidir diyor. Çiftçi, kaptan, öğretmen ve balıkçı. Hava durumu herkes için önemli ama burada bizim işaretlememiz gereken C şıkkı. Diğerleri dışarıda çalışan ve bununla hava durumuyla çok ilgili meslekler. Öğretmen daha az diyelim diğerlerine göre. Aşağıdakilerden hangisi beşeri bir unsurdur? Beşeri unsur demek yani insanların yaptığı bir unsur. Kaz Dağları doğal unsur. Düzce Ovası da doğal unsur. Tuz Gölü de doğal unsur. Ama Bursa Spor Stadyumu insanların yaptığı bir unsur. O yüzden cevap C şıkkı. 15. Doğu cephesi hangi antlaşma ile kapanmıştır? Ankara var, Mondros var, Lozan ve Gümrü var. Doğru cevap C şıkkı. Gümrü Anlaşması olacak ve C şıkkını işaretledim. 16. soru. Ülkemizde hava tahminlerini hangi kurum yapar diyor. TÜBİTAK var, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü var, Tarım, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı var. Doğru cevap tabii ki B şıkkı olacak. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü. 17. Milli mücadelemizin başlangıcı hangi olaydır? Cumhuriyetin ilan edilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, 2. İnönü Savaşı ve Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı. Kolay bir soruymuş. Cevap D şıkkı oldu. 18. Yukarıdakilerden kaç tanesi beşeri unsurdur? Barajlar evet insanların yaptığı unsur.
Göller hayır. Akarsular da hayır. Köprüler evet. Binalar evet. Tüneller evet. Yani 4 tane unsur insanların yaptığı, yani beşeri unsurlardan. Cevap B şıkkı oldu. 19. Yukarıdaki savaşların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi şöyle bir baktığımızda ilk önce buradaki savaşlar içerisinde 1. İnönü Savaşı en başa gelecek. Sonra 2. İnönü Savaşı, sonra Sakarya ve en son Büyük Taarruz olacak. Yani 4, 1, 3 ve 2. Baktığımız zaman doğru cevap B şıkkında. 4, 1, 3 ve 2 B şıkkını işaretlememiz gerekiyor. 20. sorumuz, Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan ve yurdumuzun işgal edilmesine zemin hazırlayan antlaşma hangisidir? Mondros, Lozan, Mudanya ve Gümrü var. Doğru cevap A şıkkı olacak. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra yurdumuz işgal edildi. 21. Geceleri bulutsuz bir havada yönünü kaybeden birine yönünü bulması için ne önerirsin? A. Karınca yuvalarına bakmasını, B. Ağaç yosunlarına bakmasını, C. Kutup yıldızına bakmasını, D. Güneşe bakmasını. Bakın bulutsuz bir hava ve geceden bahsediyor. O zaman kutup yıldızına bakmasını öneririz. Doğru cevap C şıkkı oldu. 22. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'ni yaptıktan sonra hangi ile geçmiştir? Yani hangi şehre geçmiştir? Samsun, Amasya, Sivas ve Ankara var. Erzurum'dan sonra Mustafa Kemal Sivas'a geçti. O yüzden cevap C şıkkı olmalı. 23. Hangisi krokinin özelliklerinden değildir? Sembollerden yararlanılması evet var krokilerde. Ölçülerek çizilmesi hayır. Bu özellik değil. Diğerlerine de bakalım. Kuş bakışı olması evet var. Kabataslak çizilmesi bu da uygun. Ama B şıkkı ölçülerek çizilmesi diyor. Bu haritalar için geçerli. Krokiler için değil. 24. ve son sorumuza bakalım. Yukarıdaki haritaya göre Hatay'dan yola çıkan bir uçak kuzeydoğuya doğru giderse hangi ilimize varır? Şimdi bakın burada yön çizelgesi verilmemiş. Eğer verilmediyse şöyle yapmalısınız. Üst taraf kuzey olarak almalısınız. Çünkü eğer yön çizelgesi verilmediyse kağıdımızın veya kitabımızın üst tarafı kuzey olarak kabul edilir. Buna göre yönleri şimdi yerleştirelim. Güney, burası doğu, burası da batı. Şimdi Hatay'dan çıkacak ve nereye gidecek? Kuzeydoğu yönüne gidecek. Yani kuzey ile doğunun arasında bu şekilde çapraz bir şekilde gitmesi lazım. Hatay'dan bu şekilde gittiğinde Artvin'e gider. Yani doğru cevap A şıkkı olacak. A şıkkını işaretliyorum. Bu son sorumuzdu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.